Merhabalar, nasılsınız? Bugün videomu anne babalar, eğitimciler, ebeveynler, çocuklarla ilgilenen her kim varsa onlar için çekiyorum. O yüzden aslında muhatabım çoğul kişiler. En hakim olduğum konulardan birisi aslında çocukların dünyası. O yüzden faydalı olmak istiyorsan hakim olduğum konulardan devam etmeliyim diye düşündüm ve bu videoyu çekiyorum. Gözlemlerimde şunu görüyorum. Anne babalar da, öğretmenler de. Aslında durum çok basitken kendi kafamızda kurulmuş çok şey durumu zorlaştırıyoruz. O yüzden işimizi kolaylaştıracak 10 tane tavsiyem olacak. Birincisiyle başlayalım. Lütfen arkadaşından ziyade anne babası olun onun. Çünkü bizim genelde günümüzde hedefimiz çocuklarla arkadaş olmak. Ama unutmayın ki onların zaten bir sürü arkadaşı olacak. Ama hayatlarında bir tane anne babası olacak. O yüzden önceliğimiz anne baba olmak. Peki arkadaş olmakla anne baba arasındaki fark nedir? Hemen kendi hayatından düşün. Annem baban dediğinde aklına ne geliyor? Arkadaşlar dediğinde aklına ne geliyor? Unutmayın ki arkadaşlarımızla bizler eşitizdir. Ama çocuklarımızla biz eşit olabilir miyiz? Her ailede bir hiyerarşi vardır ve çocuğun anne babayla eşit olduğu bir hiyerarşide aslında çocuk daha üstte demektir. Hemen bir örnek verelim. Bir çocuk ağlayarak ne yapıp edip size ne istediğini yaptırıyorsa ve ailevi birçok kararda öncelik çocuksa çocuğunuz hiyerarşide en üste çıkmış demektir ve bu bir aile oluşum için zararlı bir durumdur. Hemen ikinci tavsiyeye geçelim. Evet, günümüzdeki ailelerin çoğunluğu kendi ailelerine göre daha fazla imkana sahip oldukları için çocuklarına her şeyi sunmak istiyorlar. Çocuğum bundan mahrum kalmasın, bundan eksik olmasın, şunu da yapsın, bu kursa da yazılsın veya onu da alayım, bunu da alayım derken çocuğumuz için sınırların olmadığı bir dünya inşa ediyoruz istemeyerek. Belki birçoğumuz bunu istiyor olabilir ama ben iyi ihtimalden gitmek istiyorum. Böyle bir dünyada çocuklar için gerçek hayata hazırlanma diye bir şey söz konusu değil. Günümüz eğitim felsefelerinin en modernlerinin bile en önemli ilkesi çocuğu gerçek hayata hazırlamaktır. Peki her türlü imkanın sonsuz olduğunu düşünen bir çocuk için gerçek hayata hazırlık söz konusu olabilir mi? Hayır. Çünkü gerçek hayatta bütün imkanlar kısıtlı ve hepsi için bireyin çabalaması, savaşması gerekiyor. Evet, tabii ki bundan kastım şu değil. İmkanları kısıtlayın veya o çabalayarak ulaşsın değil. Ama her türlü şeyin değerinin farkında olması gerekiyor. Çocuğumuzun yaşıyla orantılı bir şekilde. Bunu birazcık açmak istiyorum. Bizim küçüklüğümüzde bir bisküvi istiyorsan bu bisküviyi gidip bakkaldan alman gerekiyordu. Hatta akşam olduysa alamazdın çünkü kapanmıştı. Mahallede bir tane bakkal vardı. Evimizde bisküvi zaten genelde biterdi. Ama şimdiki çocuklar için bu mümkün değil. Evdeki bisküvilerin bir sürü çeşidi her zaman full. Yok mu? O an gidip alınıyor. Bir önceki nesli düşünelim. Kendi anne babalarımızı. Onlar için bir bisküvi istendiyse babalarının kasabaya gitmeleri ya da pazara gidip bunu almaları, hatta bazen 1-2 hafta beklemeleri gerekirdi. Bu üç senaryonun hangisi daha bireyi hayata hazırlıyor? Gerçek dünyada istediğimiz her şey o an olmaz. Çocukların da günümüzde sabırsız veya sürekli şimdi olsun isteklerinin sebebinin altında bu yatıyor aslında. Çok güzel bir söz var. Belki daha önce söylemişimdir. Rollamey'in bir sözü. Bir nehir oluşturmak için su kadar sınırlara da ihtiyaç vardır. Çünkü sınırların olmadığı bir nehir yayılır, dağılır ve hiçbir şekilde bir su birikintisi olamaz. O yüzden bazen set çekmek, sınırlar koymak çok önemli. Bunu küçük yaşta yapmazsanız yaş büyüdükçe zorlaşacaktır. Evet, hemen 3. tavsiyemize geçelim. Ben bunu çok seviyorum. Hatta Montessori eğitim direktiflerinden bir tanesidir. Çocuğunuzun kendi başına yapabileceği hiçbir şeye yardım etmeyin. Çok aceleniz olsa bile, tahammülünüz olmasa bile sabırla bekleyin. Bir çocuk çok rahat bir şekilde ilkokula başlamadan kendi bağcıklarını bağlayabilir. Ama ben ilkokulda o kadar çok çocuk gördüm ki kendi bağcıklarını bağlamayı bilmiyor. Yapamadığından değil ama yapamıyorum öğretmenim diyor mesela. Yapamıyor çünkü hiçbir zaman yapmasına yeterince müsaade edilmemiş. Kapının ağzında 2 dakika bekleyememiş bazen anne babalarımız. O yüzden lütfen bunu çocuğunuz için yapın. Sabırla bekleyin. Öğrenemiyor mu? Başka bir yoldan gösterin. Ama onun yerine yapmayın. Çünkü bu defa hayatla ilgili 2 tane şey öğrenir. Ben bu şeyi yapamıyorum. 1. İnanın bu daha az zararlı. İkincisi ve en çok tehlikeli olan, eğer ben bir şeyi yapamıyorsam çok denememe gerek yok. Çünkü onu benim için bir başkası gelir ve yapar. Düşünsene böyle alışan bir çocuğun yetişkin zamanına geldiğini. Hayatında birçok şeyi ilk denemede yapamıyorum deyip bırakan ve onun yerine birinin yapmasını bekleyen bir çocuk haline gelir. Bunu ister miyiz? İstemeyiz. Evet. 4. tavsiyem ise bu aslında çok kritik bir konu. Çocuğunuza ilgi göstermek için bir sorun olmasını beklemeyin. Her şey yolundayken onunla daha çok ilgilenin. Çünkü bu
tür çocuklar sonra şunu fark ediyorlar. Her şeyin yolunda olduğu bir günde, yani hiç yaramazlık yapmadığım, ödevlerimi bitirdiğim, kurallara uyduğum bir günde annem dizisini izliyor, kek yapıyor, mutfakta ilgileniyor, babam telefonla oynuyor, arkadaşlarıyla görüşüyor. Bense tek başıma kalıyorum. Ama eğer bir sorun çıkarırsam, ağlarsam, etrafı dağıtırsam annem işini bırakıyor. Yapma oğlum, etme oğlum, dur oğlum, dur kızım. Babam ise kızsa da bağırsa da dönüp benimle konuşuyor. Çocuklar için ilginin her türlüsü kabuldür. O yüzden sorun çıkardığında çocuğunuz daha çok fark ediyor ve daha çok üstüne gidiyorsanız ona bağırmanız, ona kızmanızın hiçbir farkı yok. Çocuğunuz şöyle düşünecektir. Her şey yolunda olduğunda beni fark etmiyorlar. Annem babamın benimle ilgilenmesi için sorun çıkarmam gerekir. Bunu çok küçük yaşta bile öğrenirler. Hemen çocuğunuzu düşünün. Çocuğunuzun ilk dişleri çıktığında sizi böyle ısırır. Çünkü dişleri kaşınıyordur. Siz de aa diye bağırırsınız, kızarsınız. Çocuğunuz güler ve daha çok yapmak ister. Çünkü onun için o bağırmanız bir ilgidir. Çocuklar her zaman ilgiyi sevmişlerdir. Tıpkı bizim gibi. O yüzden mutlaka ve mutlaka ilgi göstermek için güzel zamanları kollayın. Bu herkes için geçerli aslında. Ve gelelim 5. tavsiyeme. Bu aslında birçoğumuzun denediği bir şey. Sosyalleşmesi için ona alan yaratmak. Ancak sosyalleşmek dediğimiz zaman bunun dışarıdan güdümlü olması sosyalleşmenin tam tersi bir yöne hizmet ediyor. Yani neyden bahsediyorum? Çocuğunuzu parka çıkardınız. Hadi çocuğum git onlarla oyna. Çocuğum eşyanı versene onunla paylaşsana şeklinde hep onu bir yönlendiriyoruz. Peki çocuk bu durumda sosyalleşmiş oluyor mu? Ya da özelleşmiş oluyor mu? Çünkü sosyalleşmenin ilk kuralı özelleşmektir. Eğer birine bağımlıysan bu şekilde sosyalleşemezsin. O yüzden çocuğunuz için birçok davranışı deneyebileceği hem de bunu birçok etikten arınmış bir şekilde yapabileceği alanlar yaratmanız gerekiyor. Hele çocuğunuz tek çocuksa, çocuğunuz onları ağırlasın, hatta onun için bir şeyler hazırlasın, bazen tartışsınlar. Müdahale etmekten ziyade çocuğunuzun kendi becerilerini kullanmasını sağlayın. Çocuğunuz sizden gelip yardım isteyebilir. Ne yapmamı istiyorsun diye ona sorduğunuz zaman anne ona kız, anne onu benim için ondan al diyorsa işte burada durup nefes alıp öyle davranmanız gerekiyor. Ona şöyle diyebilirsiniz ama bu senin oyuncağın, senin alman daha doğru olur. Ya da sen bununla ne yapmak istersin şeklinde. Eğer çocuğunuz o sorunu çözemiyorsa öyle bırakmaktan korkmayın. Bırakın çözemesin. Eve o gün kalbi kırık gitsin ve bunun üzerine kafa yorsun. Bir dahakine yine kırılacak belki ama üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde artık tak edecek ve kendi gücünü kullanmaya başlayacak. Biz öyle olmadık mı? Düşünün bakalım. Hepimiz öyle olduk. Annemizin, babamızın olmadığı bir ortamda artık tak ettiği anda biz güçlendik aslında. Çocuklar için de geçerli. Ve 6. tavsiye bunun devamı niteliğinde hayal kırıklığı yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Çünkü hayal kırıklığı dediğimiz şey bireyi birey yapan en önemli şeydir. Çünkü o hayaller kırılmadıkça yeni hayaller kurmayız. O hayaller kırılmadıkça gerçeklerle tanışmayız. Biz genel çocuğumuz kırılmasın, üzülmesin, incinmesin. Öğretmeni ona asla bağırmasın, ona asla uyarmasın isteriz. Böyle bir dünyada çocuğumuzu bir kafese alıp koymuşuz da çocuğumuz uzaktan dünyayı izliyormuş gibi olur. Olabildiğince düşmesine, kalkmasına izin vermek gerekiyor. Hiç düşmeyen bir çocuk hiç kalkmamıştır demektir. O yüzden bırakın çocuğunuz kırılsın. Cevizi hayal edin. Bildiğimiz ceviz. O cevizi ilk gören insan aman Allah'ım bu çok güzel, bu hiç kırılmasın deseydi içindeki asıl özüne hiçbir zaman ulaşamazdı. O yüzden mesele kırılmak değil. Kırıldığı zaman çocuğunuzun içinden çıkan şey. O yüzden onun karakterini sağlam yaparak kırılmasının bir avantaja dönüşmesini sağlayabilirsiniz. 7. tavsiyem ise ailevi problemlerden uzak tutmak yerine çözümü onu da dahil edin. Biz genelde çocuklarımızın bizim tartışmalarımızı görmesini istemeyiz. Onun etkileneceğini, psikolojisini bozacağını düşünürüz. Ama bırakın sorunu gördükleri kadar çözümü de görsünler. Bazen onlardan yardım isteyin. Kendilerine değerli ve ailede önemli bir birey olarak görmeleri için bu çok değerli. Mesela diyelim çocuğunuzun göz önünde bir sorun yaşadınız. Eşinizle bir anlaşmazlığa düştünüz. Hemen durun. Senden yardım isteyebilir miyiz deyin. Çocuğunuzun önerilerini dinleyin. Çocuğunuz kendini önemli hissedecek ve okulda, her türlü sosyal ortamda kendi fikirlerini paylaşmak için cesaretlenecek. Mutlaka bunu deneyin. Çünkü sadece sorunları gören ama asla çözümü görmeyen çocuklar için hayatta her şey sorun çıkarmaktan ibaret olur. Çözümü göremezlerse sadece sorun çıkarmayı öğrenirler ve çözüm yapmayı bilemezler. O yüzden mutlaka çözümler çocuklarınızda aktif kalın. Ve 8. Çocuğunuzun duygularını ifade etmesine yardımcı olmanız gerekiyor. Çünkü onlar için duygular çok karmaşıktır ve genelde onları tanıyamazlar, karıştırırlar. Siz onlara her durumda ne hissettiklerini öncelikle söylemeniz gerekiyor. Hatta sormanız gerekiyor. Şu an mutsuz mu hissediyorsun? Şu an streslendin mi? Şu an öfkeli misin? Şu an
huzursuz musun gibi sorularla çocuğunuzu uyandırmanız gerekiyor. Çünkü duygunun adını bilmeyen çocuk veya bunu söylemesi gerektiğini bilmeyen bir çocuk bunu açığa vurur. Peki nasıl açığa vurur? Tabii ki istenmedik şekillerle. Öfkelendiğinde of çok öfkelendim diyemeyen bir çocuk kalkar bir tane vurur karşısındakine. Bir eşyayı atar kırar. O yüzden mutlaka ve mutlaka o duygunun adını bilmesi ve bu duyguyu söyleyerek yaşaması için onu desteklemek gerekiyor. Çünkü başka türlü duygular genelde sevimsiz olmayan şekillerde kendilerini gösteriyorlar. 9. tavsiyem ise aslında bir dipnot şeklinde. Çocukla ilgili sorunların çoğu unutmayın ki çocuktan değil, çevresinden aslında kaynağını alır. Yani bir çocuk bilerek veya bilmeyerek bir sorun çıkarıyorsa öncelikle etrafa bakmak gerekiyor. Bununla ilgili sevdiğim çok güzel bir söz var. Kim söylemiş bilmiyorum. Eğer bir çiçek kurumuşsa veya solmuşsa çiçeği söküp bakmayız değil mi? Etrafına bakarız ya suyundandır ya güneşindendir ya toprağındandır diye. Çocuk için de bu geçerli. Çünkü hayatlarındaki birçok şeyi seçme şansları yok. Ve birçok şeyi anlamadıkları için şekil de veremiyorlar. O yüzden çocuğunuza kızmak yerine öncelikle anlamaya ve değerlendirmeye çalışın durumu. Ve 10. tavsiyem hemen sonuna ekliyorum. Çocuğunuza kızdığınızda, bağırdığınızda, hatta üzülerek söylüyorum bazen ona şiddet gösterdiğinizde aslında bu durumu değiştirmeye yönelik değildir. Kendinizi kandırmayın. Durum kendimizi rahatlatmaya yöneliktir. Çünkü bağırdığımızda ve kızdığımızda çocuğun anladığı tek şey annem beni sevmiyor. Annem beni kötü biri olarak görüyor veya annem kötü birisi şeklindedir. Biz bunu bile bile yapıyorsak kendimizi rahatlatmak için yapıyoruz. Kızdık, bağırdık, çağırdık. Oh bir rahatladık diyoruz aslında ama çocuk için herhangi bir değişim söz konusu değil. Hatta çocuk için bu durum olumsuz bir şeye dönüşüyor. Çünkü çocuk annem bana mı kızıyor, davranışıma mı kızıyor? Beni mi sevmiyor, davranışımı mı sevmiyor bunu anlamaz. O yüzden şunu da vurgulayın. Davranışını sevmiyorum ama seni seviyorum şeklinde bunun çizgisini koruyarak çocuklarınızla sorunları halledin. Söyleyecek daha birçok şey var. Daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim. Çocukları anlamak diye linkini yukarıya bırakacağım. İzlemeyenler izleyebilir. Mutlaka bunları göz önüne alarak çocuklarınızla iletişime girip ve daha başka sorunlar yaşıyorsanız mutlaka yorum olarak alta bırakın. Seve seve bununla ilgili videolar çekerim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, hatta başka ailelerle paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bunu yaparsanız şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.